çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Şöyle genel olarak hemen görüyorsunuz kalın hasır taban kullandım arkadaşlar. Yine hasır renkli bir iple ilk önce ilmeklerini çıkardım. Bizle deldik. Hemen şöyle bizi göstereyim. Kemer delme aparatı kullanmıyorum bunlarda. Hasıra zarar vermesin düşüncesiyle. Daha sonra yine üzerine filoşip 9 katlı filoşipi 2 kat yaparak 18 katla modelimizi koydum. Evet, ön kısmı videonun devamında ayrıntılı bir şekilde bitene kadar kesinti yapmadan anlatacağım inşallah. Daha sonra arka tarafa başladık. Evet, içerisindeki tabanlık bakın yapıştırmadım. Yıkanırken rahatlıkla çıkarılıp makineye atılabilir arkadaşlar. Evet, bu şekilde bir babet çalışması yapalım. Hem baharda hem yazda rahatlıkla kullanılabilecek tarzda çok şık oldu. Renk uyumu da bence çok harika oldu. Evet, sizler de beğendiyseniz buyurun beraber yapalım. Tabanımız kalın hasır taban 38 numara. Buradan şimdi ilmekleri çıkarabilmek için bize bir biz lazım. Bakın 9 katlı filoşip, yine hasır renginde bir iple ilmekleri çıkaracağız. 2 tane 9 katlı filoşip kullanıyorum. Şöyle markasını da göstereyim. Bakın 9 kat polyester, renk 746, 100 gram. Bunu 2 kat yaptım. Dolayısıyla 18 katla örmüş olduk. İçerisine ilk etapta A4 kağıdıyla kalıp çıkardım. Bunu çizip bunu keseceğiz arkadaşlar. Bunu bir oturtacağız. Üzerine de bunu koyacağız. Herhangi bir yapıştırma veyahut da monteleme yapmadım. Bu seyyar istendiği zaman çıkabilecek şekilde yaptım. Evet, tığ olarak ne kullandım? Tığ olarak artık silindi ama 4 numara 1.60 milim tığ kullandım. Yine çakmak, makas. Arkadaşlar ilmeği de şöyle çıkardım ben bunda. Bunu 2 kat yaptım. Şöyle yeteri kadar alacağım, bir katını 2 katla çıkardım. Biraz 2 katla çıkarmak açıkçası zor oldu. Tek katla çıkardığım zaman bu kadar zorlanmıyordum. Kolunuzda sıkıntı varsa, aslında benim kolumda artık ciddi anlamda sıkıntı oluşmaya başladı. Yapıştırma. Tabanlı oluşturup tabanların üzerine örüp sadece sıcak yapıştırıcı ile yapıştırma da yapabilirsiniz. Bu tabandan hiç ilmek çıkarmadan. O şekilde göstermiş olduğum videolarım da var. Belki ben bundan sonra direkt yapıştırma da yapabilirim arkadaşlar. Çünkü sol kolum özellikle artık kaldırmıyor. Yani tabandan ilmek çıkarmak çünkü biraz zor, yıpratıcı. Kollarımız yıpranıyor açıkçası. Sıcak yapıştırma yöntemini gösterdiğim videolarım var. Tabanlık oluşturma, sıcak yapıştırma yöntemi diye girerseniz kanalda teknikler kısmında bir sürü göreceksiniz arkadaşlar. Neredeyse 3-4 videoda da özellikle de gösterdim. Ayrı video da çektim. İç kısımdan ben şöyle şu iplerin bitimini takip ederek ilmekleri çıkardım. Bakın ölçü olarak onu kullandım. Hemen hemen 1 santim, 9 milim 1 santim oluyor arkadaşlar. Evet, bir tane çıkardık. Aynı delikten tekrar bir tane daha. Bakın burada bu çift kat olduğu zaman bir de daha çok yorucu oluyor bu. Bunu bakımlı ayakkabılardan 18 kat alabilirsiniz direkt. İpi direkt 18 katla çıkartırsanız bu kadar zorlanmazsınız. Biraz çift kat olduğu için beni zorladı galiba. Bakın buradan 2 tane çıkardım. Tekrar bizimi alıyorum elime. Şu ipin, diğer ipin bitiş noktasına delik açıyorum. Bakın şu şekilde. Oradan da yine aynı bu yöntemle yaptığım bir başka ayakkabı daha var. Onu da videonun köşesine koyacağım. Oradan da bakın isterseniz. Orada daha ayrıntılı göstermişim. Burada şimdi 1-2 tane yapıp bırakacağım çünkü. Bakın yine aynı yerden bir tane daha çıkarıyorum. Evet, şu an kullandığım tığ da 4 numara 1.60 milim. Şimdi arkadaşlar bu kadar göstereyim yeter. Her delikten 2 tane çıkardım. Şöyle sadece şurada dönüş yerlerinde, ona elinize göre ayarlayın. Mesela 2 çıkardım, araya bir zincir çektim. Belki şöyle 4-5 yerde. Yine tabanda da dönüş yerlerinde 4-5 yerde
2 çıkardım delikten, araya bir zincir çektim. Bunun aynısı gibi ilmek çıkardığım, tığlama yaptığım bir videoyu sağ tarafta i yazan yere tıklarsanız koyacağım oraya. Oradan oranın tığlamasına bakabilirsiniz. Orada daha ayrıntılı göstermişim. Oradan bakın tığlamaya, sonra bu videoya geçebilirsiniz. Ben tabanımızı tığladım geldim. Söylediğim gibi her delikten 2'şer tane aldım. Sadece topuk ve ön kısımda şöyle 4-5 yerde araya bir zincir çektim. Zaten dikkat ederseniz belli oluyor burada da. Şimdi krem renkli ipimizi 2 kat yapıyoruz. Burada şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bakın, alırken tamamına tığımızı sokmayacağız. Şuradaki üstteki 2 katlardan alacağız. Ve dolayısıyla şu görüntüyü elde edeceğiz. Bakın şuradaki sanki böyle bir ayrı dikiş varmış gibi bir görüntü var ya şuralarda. Bunu elde edeceğiz. Şimdi hemen bir göstereyim. Aynı yöne doğru, ondan sonra üzerine 2 sıra sık iğne yapacağız ve koparıp ön tarafa geçeceğiz. Şuradan başlayayım. Bakın şurada ilmeği görüyorsunuz. 2 tane kanadı var. Dikkat ederseniz. Şöyle iç kanattan aldım. Şu ipi de biraz yürütüyorum ben. Şöyle. Görüyorsunuz, şöyle iç kanattan. Şu diğer kanat dışarıda bir dikiş varmış görüntüsünü verecek. Bakın tekrar iç kanattan görüyorsunuz. Tekrar iç kanattan alıyorum. Hep iç kanattan alarak bu tığlamayı, sık iğneyi yapacağız burada. Dediğim gibi bu taraftaki kanat böyle arada dikiş gibi kalacak. Şart mı? Şart değil. Yani benim için çok önemli değil diyorsanız ilmeği komple örebilirsiniz arkadaşlar. Sıkıntı değil. Bu zaten şimdi 18 katlı yaptığım için ben içeriden aldım. 9 katlıyla falan örerseniz olmaz. Çok ince olur. Bu şekilde 18 katlı iple yaparsanız olur. Görünüyor değil mi? İlmeklerin iç kanatlarından alıyorum. Dolayısıyla bakın burada bir dikiş varmış gibi bir görüntü oldu. Güzel bir görüntü oldu arkadaşlar. Şuraya kadar gelelim. Evet arkadaşlar, başlamış olduğumuz yere bağlayalım.